şikayetler üzerine Osmanlı hükümeti tahkik heyetleri oluşturmuş ve kafirlerin can ve mal güvenliğini korumayan, rüşvet alan vesaire suistimal yapan mülki ve askeri memurların divan harbe verilmesini kararlaştırılmıştır. Buna 1915-1916 yargılamaları adı verilir. Çok sayıda kamu görevlisi yargılanmak üzere divan harbe verilmiştir. 1916 ortasında 1673 kişilik bir sayının divan harpte yargılandığını biliyoruz. 67 idam cezası çıkmış buradan. Şimdi bu 1915-1916 yargılamaları aslında son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir şey. Yaşanan sürecin acı bir olay olduğunu fakat bir hükümet eliyle soykırım amaçlı organizasyon olmadığının da en önemli delillerinden biri. Sevk kararını alan hükümet, sevk edilen kişilerin can ve mal güvenliğini korumadığı gerekçesiyle kendi askerini, kendi memurunu yargılıyor ve eser çekirde cezalandırıyor. Yani bu da önemli bir olay olduğunu belirtmek lazım. Kafilelerin hareketi esnasında kış şartları vesaire sertleşirse sevk duruyor bir süre güvenli bir noktada. Güvenlik sağlanırsa ve kış şartları biraz geçtikten sonra tekrar menzil noktasına, belirlenen iskan noktasına hareket ediyor. Kafilelerin en büyük kaybı ise salgın hastalıklar. Yani toplam can kaybının en büyük çoğunluğunun salgın hastalıklar olduğunu belirtmek lazım. 1915 sonbaharında Almanya'nın Halep konsolosunun İstanbul'a gönderdiği bir raporda yevmi yani günde 30-40 kişinin tifo, dizanteri gibi hastalıktan öldüğünü, acilen sağlık yardımı almaları gerektiğini belirtiyor. Orduların kendini koruyamadığı, sivil kitlelerin kendini koruyamadığı bir dönem. Tabii hijyen şartlarının olmadığı yokluk dönemlerinde bu salgın hastalıkların o dönemde aşıları da yok. Son derece etkili olduğunu belirtmek lazım. Tabii bu sevk esnasında bir başka problem de söz konusu oluyor. Bazen askeri nakliyat dolayısıyla günlerce, haftalarca kafilelerin beklemesi gerekiyor. Bazen de tam tersi oluyor. Yollarda birbirlerine bulaşıcı hastalık geçirebiliyorlar. 4. Ordu'nun birçok alayı savaşmadan, düşmanla karşılaşmadan salgın hastalıklara yakalanıp ya haftalarını yataklarda geçiriyorlar ve ya da ölüyorlar. Yani 4. Ordu'da bu da son derece önemli. Hikmet Özdemir'in Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan 1. Dünya Savaşı'nda Salgın Hastalıklar isimli kitabında bununla ilgili somut belgeler ve rakamlar zaten mevcut. Kafilelerin özellikle Doğu Anadolu bölgesinden güneye sevk edilmeye başlanmasıyla birlikte 1915 yazında bir sorun daha yaşanır. Hasat sorunu olarak basitçe ifade edebileceğimiz bir şey. Kuşkusuz hububat hele ki savaş ortamında hem ordu için hem de siviller için son derece gerekli bir madde. Müslüman erkekler askerde veya Doğu Anadolu'daki Müslümanların bir kısmı da, önemli bir kısmı da Ermeni komitelerinin ve Rus ordusunun önünden mülteci pozisyona düşmüş ve batıya doğru kaçıyor. Ermeni köyleri de boşaltılıyor. Hasat zamanında hasat yapabilecek kimse yok. Dolayısıyla bu dönemde vilayetler arası yazışmalar veya vilayetlerden dahili nezaretine giden yazılar son derece ilginçtir. İşte örnek veriyorum, Sivas şehri 15 bin amele taburundan asker ister. Mamuretül Aziz 5 bin kişiye ihtiyacım var der. Binlerce asker de savaşmak ve güvenliği sağlamak yerine buğdayı, hububatı kaldırmak için 1915 yazında çalışmak durumunda kalmıştır.